Göksel olayların oldukça hız kazanması ikizlerle birlikte resmen fırtınalar esiyor ve hepimizin farkındalığı bu önümüzdeki dönemde çok daha fazla artacak. Değişik konulara gireceğim. Ama bugün Fermi paradoksunun ötesine geçelim. Ya dünya aslında bütünü temsil etmiyorsa ve çok az gezegenin sahip olduğu bir sınıfa aitse? Ya dünya bir istisna laboratuvarı ise? Ya hepimizin bildiği ve sevdiği soluk mavi nokta sandığımızdan çok daha nadir ve değerli ise? Meleklerin, cinlerin ya da diğer varlıkların yapısını bilebiliyor musunuz? Sadece gördüğüne inanıyorsun. Elinle tutabildiğin maddeselliği. Hadi yine maddesellikten gidelim. Nadir dünya argümanı iki temel hipoteze dayanır. Birincisi, mikrobiyal yaşam gezegen sistemlerinde yaygın. İkincisi, gelişmiş yaşam hayvanlar gibi evrende nadir. Bu iki hipotez bir araya geldiğinde dünya benzeri gezegenlerin kendileri de oldukça nadir olan bir dizi olay ve koşuldan evrimleştiği ve dünyayı çok özel bir yer haline getirdiği sonucuna varıyorsun. Daha biz zaman algısının ne olduğunu bilmiyoruz. Zannediyoruz ki bu dünyadaki gibidir her yerde zaman. Yok, alakası yok. Hatta dünyanın bazı bölgelerindeki zamanın hissedilmesi bile farklı. Mars'ın daha erken soğuması, biz öyle biliyoruz da nedeniyle bakteriyel yaşamın dünyadan önce Mars'ta evrimleşmiş olabileceği fikrini savunuyor bilim adamları. Mars'ın yer çekiminin daha düşük olması nedeniyle asteroid çarpışmaları sonucu oluşan fırlatma maddeleri meteoritler şeklinde dünyaya ulaşmış ve böylece dünyaya yaşamın tohumlarını ekmiş olabilir. Bilim adamları hipotezler üretiyorlar. Eğer bu doğruysa, Mars benzeri bir gezegenin yanında bulunmayan kayalık bir gezegenin yaşam geliştirme olasılığı daha düşük olacaktır. Yine bilim adamlarından gidelim. Onların tespitleri. Ben bunlara da katılmıyorum ama yine de elimizde maddesel olarak tutabileceğimiz bilgiler diyelim. Gözlemlenebilir evrende. 3109 yıldız sisteminde doğrulanmış 4197 öte gezegenin 1456'sı kayalık yapıda tespit edilmiş. Bunların 1296'sı süper dünya, 160'ı ise dünya büyüklüğünde. Kırmızı cüce yıldızlar söz konusu olduğunda kayalık gezegenler oldukça yaygın görünüyor. Örneğin Güneş sistemimize en yakın Proxima b 7 kayalık gezegeni. Bunlardan 3'ü yıldızın yaşanabilir bölgesinde, yörüngede dönüyor. Bazı bilim adamları da levha tektoniği hakkında varsayımların yanlış olduğunu söylemişler. Ve Güneş sistemi içindeki cisimlerde benzer aktiviteye dair hiçbir kanıt olmadığını iddia etmişler. Ve Plüton ve Şiron'da buzlu tektoniğe işaret eden özellikler ortaya çıkarmışlar. Ayrıca büyük ölçüde jeolojik olarak aktif olmadığı düşünülen Mars'ın geçmişte levha tektoniği yaşadığını gösteren birçok kanıt da mevcut. Bu kanıtlar arasında kuzey ve güney yarım küreler arasındaki yükseklik farkından kaynaklanan Mars ikiliği de yer almakta. Yani Mars'ın kuzey ve güney yarım küreleri arasında fark var. Çok ilginç.
Europa gibi uyduların da buzlu yüzeylerinde dalma ve yenilenme olayları yaşadığı tespit edilmiş. Ancak bizim için şart gibi görünen levha tektoniğinin yaşamın varlığı için gerekli olup olmadığı da belirsiz. Tabii yaşam derken maddesel yaşamdan bahsediyoruz. Ayrıca son araştırmalar levha tektoniği olmayan gezegenlerin, durgun kapaklı diyorlar bunlara, yaşanabilir olmaya yetecek kadar ısıyı tutabileceğini ortaya koymuş. Ayrıca kayalık bir gezegende yaşamın ortaya çıkması için büyük bir ayın varlığının gerekli olup olmadığı da açık değil. Ve böyle büyük ayların bizimki gibi varlığının çok nadir olduğunu düşünüyormuş daha önce bilim adamları, fakat artık bunu öyle düşünmüyorlar. Çok olabileceğini düşünüyorlar. Bir diğer önemli parametre olan dış sistemlerde Jüpiter büyüklüğünde bir gezegenin varlığı da inceleme altına alınmış. Geçmişte gökbilimciler Jüpiter'in yörüngesinin büyük ölçekli çarpışmaların Dünya'ya ulaşmasını engellediğini ve böylece kitlesel yok oluş olaylarını önlediğine inanıyorlardı. Ancak daha yeni araştırmalar Jüpiter'in yerçekimi etkisinin aslında önlediğinden daha fazla çarpışmaya neden olmuş olabileceğini göstermiş. Ve bu araştırmalarda yaşanabilir gezegenlerin daha uzun yörüngelerde de bulunabileceğini, yani yaşanabilir bölgelerin aslında daha geniş olduğunu göstermiş. Ve dünyanın yaşanabilirliğin zirvesini temsil etmediği ve süper yaşanabilir dünyalar sınıfının olabileceği de mümkün diyorlar. Geçmişte birçok dönemde dünyadaki atmosfer ve iklim koşulları bugünkünden önemli ölçüde farklıydı. Bu koşulların yaşamın farklı aşamalarındaki evrimi için hayati önem taşıdığına inanılmakta. Bizim gibi yaşamların gelişmesi için suya ihtiyaç duyulacağı aşikar. Çünkü bu durum dünyada geçerli. Öyle biliyoruz. Bununla birlikte öte gezegenlerin, özellikle kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde bulunanların incelenmesi bu gezegenlerin aşırı miktarda suya sahip olabileceğini göstermiş. Benzer şekilde oksijen gazının varlığı bir gezegende yaşamın olacağının garantisi değil. Özellikle oksijen gazı birçok yaşam formu için zehirli ve Satürn'ün uydusu Titan'ı örnek göstererek bilinen evrende yaşamın var olabileceğini öne sürüyorlar. Bizim okyanuslarımızdaki, tabandaki hidrotermal bacaların çevresinde yaşayanlar gibi ekstrem canlıların da yaşamın aşırı ortamlarda ortaya çıkıp gelişebileceğini göstermesi söz konusu. Güneş sistemimizde var olan birçok okyanus dünyası da kayalık gezegenlerin yaşam aramak için en iyi yer olmayabileceğinin bir göstergesi olabilir. Şimdi gökyüzüne bakıp trilyonlarca galaksi varken nasıl olur da evrende yalnız olabiliriz? Çoğu insan bu soruyu soruyor. Bilim adamları 10 yıllardır uzayı dinliyor. Biz öyle biliyoruz. Ama duyduğumuz şey sağır edici bir sessizlik. Nadir dünya hipotezi diye bir hipotez var. Biliyorsunuzdur. Evrende bakteri düzeyinde basit yaşam çok yaygın olabilir. Ancak bizim gibi zeki ve karmaşık bir yaşam formunun oluşması imkansıza yakın bir dizi tesadüf gerektirir diyor bu hipotez. Şimdi bu hipotezi inceliyoruz. Gezegenimizin var olabilmesi için kozmik piyangolar bu hipotezde var. Birincisi doğru konum. Galaksinin merkezindeki ölümcül radyasyondan uzaktayız. Ama elementlerin oluşabileceği kadar da içerideyiz. Diğer piyango, koruyucu dev Jüpiter. Eğer Jüpiter'in devasa kütle çekimi olmasaydı, Dünya sürekli
dev asteroidlerin bombardımanına uğrar, yaşam daha başlamadan biterdi. Şimdi bu doğru bir konu. Ben bununla ilgili bir vizyonumda detaylı bilgi almıştım Jüpiter'le ilgili. Ve daha önce size anlattım. Jüpiter aslında yıldızdan bozma bir gaz gezegen. Güneş'in ikiz kardeşiymiş daha önce. Diğer piyango, mükemmel uydu Ay. Ay olmasaydı dünyanın ekseni sürekli yalpalar, iklimler çıldırır ve evrimleşecek sabit bir ortam olmazdı. Dördüncü piyango, manyetik kalkan. Dünyanın erimiş demir çekirdeği olmasaydı, güneş fırtınaları atmosferimizi Mars'a yaptığı gibi uzaya üflerdi. Bu görünür sonsuz evrende sıradan bir toz zerresi olduğumuzu sanıyorduk. Ya aslında milyarlarca yıllık bir kaosun içinde her şeyin kusursuz bir şekilde işlediği tek yer burasıysa, bize göre tabii. Yalnızlık korkutucu mu yoksa varlığımızı daha da değerli mi kılıyor? Böyle bir durumda söz konusu. Ama tekrar ediyorum, her şey senin bildiğin maddesellik için. Bu evrenin derinliklerinden, 3. boyut için. Bir atomun çekirdeğini kalbimizin en gizli köşesinden en uzak galaksilere kadar her yer bir olanın sonsuz sınırsız tecellisiyle dolu. Nereye dönersen Allah'ın veçi orada. Bu hiçbir sınırın onu durdurmayacağını, hiçbir engelin onun nurunu kapatamayacağının kanıtı. Bazen kapıların yüzüne kapandığı, yolların bittiğini sanırsın. Bundan ötesi yok dediğin o dar vakitlerde Allah'ın samet oluşunu hatırla. Hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Kendi gücünün bittiği yerde onun sınırsız gücüne yaslan. İmkansız dediğin ne varsa onun ol demesiyle sonsuz bir ihtimalle dönüşür. Kendini yalnız veya çaresiz hissettiğinde içindeki o sonsuz boşluğa şöyle seslen: Rabbim, benim sınırlarım var ama senin rahmetinin sınırı yok. Beni sınırlı düşüncelerimden kurtar. Senin sonsuz nurunla rahatlat. Sen onun sınırsızlığına güvendiğinde dünya seni daraltamaz. Gönlün onun sonsuzluğuyla genişlesin. En düştüğün, en çaresiz olduğun zamanda sırtını yasla ve yürü. Yine bilimsel açıklamalara dönelim. Artık daha farklı anlatacağım. Bu bir alıştırma videosu olsun. Çünkü bendeki farkındalık da değişiyor. Yine de bilinen evren için bu bilgilere bakmamız lazım. Şimdi hiç bilmediğin tarzda maddesellikte olan farklı boyutsallıktaki gerçeklikler sonsuz sınırsız var. Uygun türdeki bir galaksinin elverişli bir bölgesinde yer alan önemli miktarda ağır elementin bulunduğu ve sterilize edici radyasyon kaynaklarının uzakta olduğu bir gezegen. Uzun ömürlü, milyarlarca yıl, ancak çok fazla ultraviyole radyasyon yaymayan bir yıldızın etrafındaki yörünge. Bu gezegenin yüzeyinde veya yüzeyine yakın bir yerde sıvı suyun bulunmasına olanak tanıyan yörünge mesafesi. Gezegenin ana yıldızına kilitlenmesini önleyecek kadar uzak bir yörünge mesafesi. Kozmik zaman ölçeklerinde ana yıldızın etrafında istikrarlı bir yörünge izleyen bir cisim. Gezegenin eksen eğikliği, mevsimsel atmosferik değişikliklerin şiddeti değil, hafif olmasını sağlar. İç güneş sistemini kirletebilecek enkaz oluşumunu engelleyebilen ve böylece büyük kozmik çarpışmaların ve ardından gelen kitlesel yok oluşların
olasılığını azaltan gaz devlerini içeren bir güneş sistemi. Daha doğrusu geriye dönüşte olan bir gaz gezegen. Hem atmosferini koruyabilecek hem de sıvı okyanusların oluşmasına olanak sağlayacak kadar büyük bir gezegen kütlesi. Gezegenin eksen eğikliğini dengelemeye yardımcı olacak kadar büyük bir ay. Küresel ölçekte önemli bir manyetik alan üreten ve yüzeyini güneş radyasyonundan büyük ölçüde koruyan erimiş bir gezegen çekirdeği. Karmaşık yaşamın bundan faydalanabilmesi için oksijenin doğru zamanda ve doğru miktarda bulunması gerekir. Levha tektoniğinin varlığı, kara kütlelerini oluşturarak çeşitli ekosistemler yaratır. Karbonu atmosfere alıp çıkarır. Kontrolsüz sera etkisini önler ve dünya çapında yüzey sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur. Şimdi bazı bilim adamları sık sık güneşimizin sıradan bir yıldız olduğunu söylese de gerçekte yıldızların yaklaşık %80 ile %95'i boyut, kütle, parlaklık, ömür ve bileşen ve diğer birçok faktör açısından bizimkinden önemli ölçüde farklı. Yani yaşam kaynağı olan bu güneşlerin kendi özelliklerine göre de maddesel 3. boyut ya da 2. boyut diyelim, o bazdaki yaratımların, yaşamların oluşmasında farklı göstergeler oluştururlar. Bizim güneşimize göre böyle bir laboratuvar dünyası var. Ve yıllarca bu bilim adamları levha tektoniğine tamamen takılmış durumdalar idi. Şimdi yavaş yavaş bundan vazgeçiyorlar. Yani illaki levha tektoniği olacak ki bizim gibi yaşamları olsun diyorlardı. Halen daha bilinen Dünya Güneş sisteminde aktif levha tektoniğine sahip tek gök cismi ve yaşam dostu gezegenimizin evrende başka hiçbir yerde görmediğimiz birçok başka özelliği de var. Pek çok bilim adamının ortak düşüncesi yıllar boyunca şu olmuş: eğer başka bir yerde yaşam bulursak muhtemelen mikrobiyal olacaktır. Dünyanın tahmin edilen yaşı 12 milyar. Bu da bu gezegenin basit yaşam için karmaşık yaşamdan çok daha uzun süre elverişli olduğu anlamına geliyor. Atmosferde oksijenin bulunduğu süre, bitkiler için karbondioksit ve çok hücreli organizmalar için oksijen, muhtemel dünyanın ömrünün sadece %10 veya %20'si kadar. Bilim adamları oksijen atmosferini arıyorlar ve klorofili arıyorlar. Benzer yaşamlar buluruz diye. Oksijen aslında zehirler. Ama belli ölçüde olduğu zaman da yaşamın oluşması için çok önemli etken. Karbondioksit ile yaşayan insanlar dünyada yok. Ama başka bir dünyada karbondioksitle soluyan varlıklar olabilir. Dünyaya kıyasla Merkür, Venüs ve Mars'ın çorak ve çok sert koşullarda yüzeyleri mevcut. Güneşimiz ortalama bir yıldız olarak tanımlanır. Oysa gerçekte yıldızların yaklaşık %90'ı daha az kütlelidir. Bu yaşanabilir bölgelerinin yıldızlara çok daha yakın olduğu ve bu gezegenleri radyasyona ve gelgit kilitlenmesine karşı savunmasız bir konuma getirdiği anlamına gelir. Gelgit kilitlenmesi sırasında gezegenin aynı tarafı her zaman ana yıldıza dönük olur. Bu da bir tarafının kavurucu, steril bir yüzeye sahip olmasına, diğer tarafının ise yaşanmaz bir tundra olarak kalmasına neden olur. Astrofizikçiler, bulunduğumuz galakside 1 milyon zeki medeniyetin ya da daha fazla olabileceği sonucuna varmışlar. Nadir dünya hipotezi
mikrobiyal yaşamın neredeyse tüm koşullar altında dünyanın her yerinde var olduğunu ve hatta dünyadan oldukça farklı gezegenlerde bile yaygın olabileceğini kabul ediyorlar. Bu görüş 1970'lerde derin deniz hidrotermal bacalarında ve volkanik sıcak su kaynaklarında ve gayzerlerde aşırı sıcaklık ve basınç koşulları altında yaşayan ekstremofil adı verilen yeni mikropların keşfiyle güçlenmiş. Bununla birlikte karmaşık yaşamın, sıvı suyun, minimum radyasyonun ve elverişli bir atmosferin bulunabileceği çok daha sınırlı ortamlara ihtiyaç duyduğu görülüyor. Bu koşullar karmaşık yaşamı destekleyebilecek gezegenin konumunu, boyutunu ve türünü büyük ölçüde kısıtlar. Bunların analizi dünyada bilinen karmaşık yaşamın evrenin başka yerlerinde var olma olasılığının düşük olduğunu bilimsel olarak göstermiş. Neredeler sorusuyla ortaya çıkan bir Fermi paradoksu söz konusu. Fermi, eğer zeki yaşam diğer gezegenlerde yaygın olsaydı, bunlardan bazılarının son birkaç milyar yılın birkaç milyonunda teknoloji geliştirmiş ve şimdiye kadar dünya ile temas kurmuş olacağını varsaymış. Tekrar bakarsak, yaşamı destekleyen bazı gereksinimler, galaksideki konumun, astronomik koşulları, gezegenin büyüklüğü ve türü gibi jeolojik koşullar ve evrimsel süreçlerin doğasının dayattığı biyolojik koşullar açısından incelenmiş. Nadir dünya hipotezine göre doğru türde bir galakside ve o galaksinin doğru konumunda bulunur. Doğru türde bir güneşe sahiptir ve o güneşe doğru mesafede yer alır ve doğru türde bir gezegen olup doğru türde bir uydusu vardır. Sadece sarmal galaksiler, yaşam için gerekli olan daha ağır elementlerden yeterince içeren yıldızlara sahiptir. Bunlar, lityumdan daha ağır elementlerin üretimi için bilinen tek süreç olan süpernova patlamalarından kaynaklanan ikinci veya üçüncü nesil yıldızlardır. Eliptik galaksiler, küçük galaksiler ve küresel yıldız kümeleri çoğunlukla az sayıda ağır element içeren birinci nesil yıldızlar içerir. Uygun kütleye sahip bu yıldızların çoğu dünya benzeri kayalık iç gezegenlerin sıvı suyu tutması ve karmaşık yaşamı sürdürmesi için çok sıcak olan dev yıldızlara dönüşmüştür. Metal bakımından zengin yıldızlar, ağır elementler içeren sarmal galaksilerde bile yaşam için uygun koşullara sahip yalnızca dar bir galaktik yaşanabilir bölge mevcuttur. Galaksi merkezine yakın ve sarmal kolların içinde enerjik süreçler yaşamın gelişmesi için çok fazla radyasyon üretir. Galaksinin dış kenarlarında ise çoğu yıldız metal bakımından fakirdir. Bu nedenle sarmal galaksideki yaşanabilir bölge galaksinin merkezinin etrafında dar bir halkadır ve bir yıldızın galaksi etrafında yörüngede dönerken merkezden doğru mesafeyi koruyabilmesi için neredeyse dairesel olması gerekir. Yıldızların yalnızca yaklaşık %5'i ile %10'u bu yaşanabilir bölgede bulunur ve bu da sarmal bir galaksideki yaşamı destekleyen yıldız sayısını yaklaşık 10 ile 20 milyar yıldızla sınırlandırır. Çoğu yıldız bu yıldızlara eşlik edebilecek gezegenlerde sıvı suyun oluşmasına izin vermeyecek kadar ya çok sıcak ya da çok soğuktur. Sıcak yıldızların ömrü daha kısadır ve sonunda kayalık iç gezegenleri içine alacak şekilde kırmızı devlere dönüşürler. Daha soğuk yıldızlar yakındaki gezegenler için yeterli ısı sağlayabilir. Ancak bu gezegenler güneş patlamalarından kaynaklanan tehlikeli radyasyona maruz kalır ve bir tarafı yıldıza doğru kütle çekimsel olarak kilitlenir. Bu da o tarafı çok sıcak,
diğer tarafı çok soğuk yapar. Bilimsel tahminler yıldızların %10'undan azının yaşamı destekleyecek uygun boyut ve sıcaklıkta olduğunu gösteriyor. Dahası uygun bir güneş benzeri yıldızın etrafında dönen herhangi bir kayalık gezegen yaşanabilir bölgesinde yıldızdan doğru mesafede olmalıdır. Dünya için yaşanabilir bölgeye ilişkin tahminler yörünge yarıçapında %5'lik bir azalmanın Venüs gibi çok sıcak, %15'lik bir artışın ise Mars gibi çok soğuk olacağını gösteriyor. Ayrıca kararlı yörüngeler de gerekli. Bu da çoğu çoklu yıldız sistemini veya komşu gezegenlerle çok fazla etkileşime izin veren oldukça eliptik yörüngeleri dışlar. Yaşam için gerekli olan bu astronomik gereksinimlerin çoğu galakside 1 milyon zeki uygarlığın varlığına ilişkin iyimser tahminlerde bulunmuşlar ve bu çok da ciddiye alınmamış aslında. Dünyanın çeşitli özellikleri gezegenler arasında benzersiz. Öyle diyoruz. Ve yaşamı destekleme yeteneğini bu sağlıyor. Bu özellikler arasında doğru boyutta olması, sıvı suyu desteklemesi, elverişli bir atmosfere sahip olması, yüzey kimyasallarına sahip olması, levha tektoniğine maruz kalması, geniş kıtalara sahip olması, güçlü bir manyetizmaya sahip olması ve büyük bir aya sahip olması. Bunlar önemli ve bunlar bizde mevcut. Dünyanın boyutu ve kütlesi, atmosferini ve okyanuslarını korumasında kritik öneme sahip. Daha küçük bir kütle, okyanusları oluşturacak kadar uzun süre su buharını tutacak yeterli yer çekimine sahip olmazdı. Daha büyük bir kütle, karbondioksit gibi daha ağır gazları daha büyük miktarlarda hapseder ve kıtaların okyanusların üzerine çıkmasına izin vermeyecek kadar çok su tutardı. Daha yoğun bir atmosfer, Venüs'te görüldüğü gibi. Atmosferi dünyanınkinden 100 kat daha yoğun. Şiddetli bir sera etkisi ve yüksek sıcaklıklar üreterek okyanusları kaynatırdı. İnce bir atmosfer ise Mars'ta görüldüğü gibi atmosferi dünyanınkinden 100 kat daha az yoğun, donma sıcaklıklarına neden olurdu. Yaşam için gerekli olan daha uçucu elementlerin çoğu dev gaz gezegenlerinin oluştuğu Güneş'ten daha uzak ve daha soğuk bölgeler dışında Güneş diskinden kolayca yoğunlaşmıyorlardı. Bu maddelerin bir kısmı kuyruklu yıldız ve asteroidlerin yoğun bombardımanı sonucu dev gaz gezegenlerinin yer çekimiyle dünya yüzeyine geri döndü ve dünyayı karbon, su ve yaşam için gerekli diğer maddelerle besledi. Bilgisayar simülasyonlarından elde edilen bazı kanıtlar, Jüpiter ve Satürn'ün bu ilk yoğun bombardıman azaldıktan sonra daha büyük ve daha enerjik kuyruklu yıldızları ve asteroidleri dünyaya ulaşmadan önce yakalamada farklı bir rol oynamış olabileceğini, böylece dev çarpışmaların sıklığını ve yol açtıkları yaşam yok oluşlarını azaltmış olabileceğini bilim adamları düşünüyorlar. Bu durumda Jüpiter gibi dev gaz gezegenlerinin ya da yıldız bozmalarının yaşam için gerekli kimyasalları sağlamak ve kitlesel yok oluşlardan korumak için Dünya benzeri bir gezegene göre doğru konumda ancak yörüngesini istikrarsızlaştıracak kadar yakın olmayan durumda bulunması gerektiği görülüyor. Nadir dünya hipotezi, yaşamı desteklemede levha tektoniğinin önemli rolünü ve bunu mümkün kılan dünyadaki sıra dışı koşulları da kabul eder. Levha tektoniği, büyük kabuk levhalarının yavaş hareketleriyle kıtaları oluşturan süreçtir. Kıtalar olmasaydı dünya su ile kaplı olurdu ve sadece
deniz yaşamını destekleyebilirdi. Levha tektoniği küresel bir termostat gibi davranarak uzun vadeli iklimi düzenlemeye de yardımcı olur. Atmosferdeki karbondioksit, sera etkisiyle sıcaklıkları yükseltmeye yardımcı olur. Sıcaklıklar arttıkça aşınma artar ve karbondioksiti atmosferden okyanuslara taşıyarak sıcaklıkları düşürür. Karbondioksit, kireç taşı yataklarında hapsolur ve sonunda okyanus levhalarının kıta levhalarının altına dalmasıyla geri dönüştürülerek volkanik patlamalarla atmosfere salınır. Bu sıcaklığı yükseltir ve süreci yeniden başlatır. Dünya, levha tektoniğini ve bunun sonucunda ortaya çıkan kıta oluşumunu ve iklim düzenlemesini üretmek için gereken kabuk kalınlığı, okyanuslar, çekirdek ısınması ve iç ısı konveksiyonunun doğru kombinasyonuna sahip bilinen bilim adamlarının bildiği tek gezegen. Dünya bilinen kayalık gezegenler arasında büyük uydusu ve büyük manyetik alanı ile de benzersiz. Bu manyetik alan kozmik ışınlardaki ve güneş rüzgarındaki yüksek enerjili parçacıkları saptırarak dünyayı korur. Bu koruma olmasaydı erken yaşam formlarının hayatta kalma şansı çok az olurdu. Ve dünyanın atmosferi yavaş yavaş tükenirdi. Dünyanın manyetizmasını üreten dinamo etkisi, levha tektoniği ile güçlendirilen güçlü ısı konveksiyonunu gerektirir. Dünyanın büyük uydusunun da güçlü bir manyetik alana ve diğer birçok faydalı sonuca katkıda bulunduğu görülüyor. Bilgisayar simülasyonları uydunun oluşumu için dev çarpma teorisini destekliyor. Bu teori ayrıca güçlü bir dinamo etkisi için gerekli olan dünyanın demir çekirdeğinde ve iç ısısında önemli bir artış olduğunu da savunuyor. Devasa çarpma dünyanın boyutunu, dönüşünü, eğimini de arttırarak yaşam için daha elverişli hale getirmiş. Çarpma muhtemelen dünyanın kabuğunu da incelterek levha tektoniğinin olasılığını arttırmış. Ay ayrıca dünyanın eğimini dengeleyerek uzun süreler boyunca düzenli mevsimler oluşmasını sağlıyor ve bu da yaşamın gelişmesi için daha iyi bir destek sunuyor. Dünyanın diğer bazı sıra dışı biyolojik özellikleri yaşamın evrimini mümkün kılmış. Bunlar arasında karmaşık molekülleri besleyen erken koşullar, bitkiler ve hayvanlar için doğru atmosfer, fotosentezin ortaya çıkışı, doğru miktarda oksijen ve evrimsel çeşitliliği teşvik eden ve karmaşık yaşam için yeni durumlar ortaya çıkartan bazı tetikleyici olaylar yer alıyor. Ayın dev çarpma teorisi, ayın bir zamanlar daha yakın olduğunu ve dünyanın iç kesimlerine kadar uzanan ve okyanusları yaşam için gerekli minerallerle zenginleştiren büyük gelgitler ürettiğini ima eder. Bu gelgitler ayrıca ortaya çıkan yaşam formları için buharlaşma yoluyla besinleri yoğunlaştırabilecek gelgit havuzları da oluşturabilir. Bu gelgit havuzlarındaki ıslanma ve buharlaşmanın gelgit döngüsü, protonükleik asit parçalarının birleşmeye ve moleküler zincirler oluşturmaya başlayabileceği ve böylece yaşamı kökenine yol açabileceği bir ortam sağlamış olabilir. Ayın devasa çarpma sonucu oluşumuna dair bilgisayar simülasyonları, çarpmanın dünyanın ilkel atmosferinin büyük bir kısmını ortadan kaldırdığını ve böylece Venüs'teki gibi bir sera etkisinin önlenmesini sağladığını öne sürüyor. Dev çarpmanın ardından dünya soğudukça gaz çıkışı ve kuyruklu yıldız çarpışmaları yoluyla yeni bir atmosfer oluştu. Sonunda yeni bir kabuk oluştu ve su buharı yoğunlaşarak okyanusları oluşturdu. Bu okyanuslar daha sonra karbondioksiti emmeye başladı. Çarpışma ve ardından gelen su yoğunlaşmasının ardından dünyada yeniden oluşan atmosfer, kontrolden çıkmış bir sera etkisini önleyecek kadar ince ve sonunda fotosentezin
ve buna bağlı oksijen üretiminin gerçekleşmesine izin verecek kadar şeffaftı. Levha tektoniği, fosfatlar ve nitratlar gibi besin maddelerinin geri dönüşümü yoluyla biyolojik aktiviteyi arttırarak oksijen üretim hızını arttırdı. Nadir toprak elementleri savunucuları ayrıca evrimsel çeşitliliğin dünyada meydana gelen ve büyüklükleri ve zamanlamaları bakımından son derece tahmin edilemez ve belki de dünyaya özgü olan sıra dışı olaylar tarafından büyük ölçüde arttırıldığını savunuyorlar. Neredeyse küresel buzlanma dönemlerinin yaşandığı iki buz topu dünya dönemi aynı zamana denk gelmiş ve muhtemelen kitlesel yok oluşları tetiklemiş, ardından yeni türlerin ortaya çıkışı yaşanmış. Dünyadaki tek hücreli prokaryotik yaşam yaklaşık 3,8 milyar yıl önce başlamış ve yaklaşık 2,4 milyar yıl öncesine kadar çok az gelişme göstermiş. Bu dönemde düşen sıcaklar ilk buz topu dünyaya yol açmış ve ardından ilk çekirdekli ökaryotik yaşam ortaya çıkmış. Sonraki milyar yıl boyunca birçok yeni çok hücreli tür ortaya çıkmış. İkinci buz topu dünya dönemi 800 ile 600 milyon yıl önce gerçekleşmiş. Ardından yeni türlerin ortaya çıkışı ve hayvan büyük çeşitlenmesiyle görünüşe göre hızlı evrimsel değişimler tetiklenmiş. Benzer kitlesel yok oluşlar ve ardından gelen yeni evrimsel gelişmeler 65 milyon yıl önce dinozorlar çağını sona erdiren devasa çarpışmalar gibi olaylarla ilişkilendirilmiş. Eğer bu olaylar daha büyük çarpışan cisimleri içermiş olsaydı dünyayı sterilize edebilir ve tüm karmaşık yaşamı sona erdirebilir. Farklı konular ele almaya devam edeceğiz. Bu nadir dünya hipotezi bizim bilinen evrenimiz için geçerli. Ama daha sonra farklı evrensel koşulları da inceleyeceğiz ve farklı yaşamlara da bakacağız. Şimdi bu bilgiyle başlayıp devamını getirelim. Farkındalığımızı değiştiriyoruz.